Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yünlü iple hazırladığım kışlık bir çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Çanta yakından göstermek istiyorum. Çantanın tabanına ben hazır oval taban kullandım. İsterseniz farklı taban çeşitlerini kullanabilirsiniz ya da ipiyle de örgü tabanda kullanılabilir. Çantanın modelini yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz kolay, çok şık bir güzel bir model. Bakın, kabartmalı bir model, bir günde örebileceğiniz harika bir çanta oldu. Çantanın ben sapını pelikan model çanta sapı kullandım. İpiyle de örgü askıda kullanılabilir. Çantanın bakın alt kısmına bakın bu şekilde derili fermuar kullandım. Burada derili fermuar yerine orta kapanma yerine de çıt çıt da dikilebilir. Çantanın içini göstermek istiyorum. Bakın, çantanın içine ben astar yapmadım. Kalın tok bir yapısı var. İsterseniz burada astar da yapabilirsiniz. Bu şekilde çantamız. Batik iplerinden biraz sonra detaylı bir şekilde paylaşacağım. İpimden 3. yumaktan çok az kullandım. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde çantamız. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, bir yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemeler: hazır oval taban kullanacağım. Oval taban yerine farklı tabanlar da kullanılabilir ya da ipiyle de örgü tabanda hazırlanabilir. Ve bir tane derili fermuar kullanacağım. Deri kısmını ölçtüğümüz zaman 28 santim uzunluğunda. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Kolay bir şekilde çantamıza monte edeceğiz. Ve bir çift pelikan model çanta sapı kullanacağım. Ve çantamızı örmek için bakın ipimi de göstermek istiyorum. Alize Maxi Batik bir ip kullanacağım. %25 yünlü bir ip. 100 gram 100 metre uzunluğunda. Bu şekilde. İstediğiniz farklı ipler de kullanılabilir. Tabanı tığlamak için küçük bir tığ numarası kullanmanızı öneriyorum. 3 milim tığ olabilir. Ve çantamızın duvar kısmını örmek için 4,5 milimetrelik bir tığla çantamızı öreceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantanın yapımına geçelim. Oval tabanımı ben burada aldım. İsterseniz çantanın tabanında oval taban yerine dikdörtgen tabanla da hazırlanabilir ya da ipiyle de örgü tabanda kullanabilirsiniz. Burada anlatacak olduğum şekilde dikdörtgen tabana da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben köşedeki 3 noktaya 3'er defa batacağım. Ve diğerlerini de aralarda kalan kısma da ikişer defa batacağım. Sadece köşe noktalarına 3'er defa batmış olacağım. Aynı şekilde dikdörtgen tabana da köşedeki 3'er noktalara 3'er defa batıp diğerlerine 2'şer defa batabilirsiniz. Ya da çantanın derinliği daha az olmasını isterseniz tüm deliklere 2'şer defa batıp o şekilde de tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben burada ipimi aldım. İpimi ben burada ilk kilit yapacağım. Şimdi bakın şurada bizim trok olduğu nokta var. Troğun olduğu yerin tam hizasındaki buradaki delikten başlayacağım. Bu şekilde tığımı battım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın, çıkarttığım ilmeği yukarı doğru çıkartıyorum. Ve buraya bir tane zincir çektim. Şimdi kısa ipimi de örerken içeride bırakacağım. Şimdi aynı noktaya tekrar buraya battım. İlmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın, bu şekilde 2 defa aynı noktaya battım. Bakın, bizim köşede 3 tane noktaya 3'er defa batacağımız yer. Bakın, burada sıranın sonunda bu 3 noktaya batacağım. Şimdi buradan devam ediyorum. 2 defa battım. Bir yanındaki deliğe geçtim ve buraya tekrar 2 defa batacağım. 1 ve 2. Tekrar bir sonraki deliğe geçtim ve buraya tekrar 2 tane, 1 ve 2. Tekrar bir sonraki
noktaya geçtim ve buraya tekrar 1 ve 2. Bakın burada tırnağın olduğu yer noktaya kadar çift battım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane deliğe buraya çift batmış oldum. Şimdi hemen bakın 3 noktaya buraya 3'er defa batacağım. 1 2 ve 3. Bir sonraki nokta 1 2 ve 3. Son bir yanındaki deliğe de tekrar 3 tane batacağım. 2 ve 3. Bir yanındaki deliğe 2 defa batacağım. 1 ve 2. Bir sonraki nokta 1 ve 2. Tekrar bir yanındaki noktaya geldim ve buraya tekrar 2 defa battım. Şimdi bakın 3 tane noktaya tekrar 3'er defa batacağım. Bizim buradaki 3 tane bakın 3'er defa battığımız 3 noktamız burası. Ondan sonra 3 tane deliğe ikişer tane battım. Şimdi tekrar 3 tane buradaki deliğe de 3'er tane batacağım. 1 2 3 bir yanındakine geçtim ve buraya tekrar 3 tane. Bir, iki ve 3. Bakın tabanın burada tığlamasını yaparken turaklar bize bakacak şekilde tığlamasını yapıyoruz. Yani ters tarafı bakın içte kalmış olacak. Şimdi devam ediyorum. Bakın bir yanındaki deliğe geçtim. 1 ve 2. Bir sonraki nokta 1 ve 2. Bu şekilde ikişer tane devam edelim. Tekrar buradaki trok hizasına kadar burada sık iğnelerimizi yapalım. Troğun olduğu noktaya kadar çift battım. Şimdi yanından itibaren 3 tane deliğe tekrar 3 tane batacağım. 1 2 3 bir sonraki nokta tekrar 3 tane. Üçüncü deliğe tekrar 3 tane buraya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 3 tane buradaki tepedeki deliğe de ikişer tane batacağım. 1 ve 2. Bir sonraki nokta 1 ve 2. 1 ve 2. Bakın son 3 tane delik kaldı. Buraya da 3'er tane batacağım. Son noktaya da 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde tabanın tığlamasını tamamlamış oldum. Şimdi birleştirmesini yapıp bir üst sıraya çıkacağız. Burada biz ilk yaptığımız bakın zincir çektiğim nokta hemen yanındaki ilk sık iğnenin tepesindeki noktaya buraya battım, ilmek çıkarttım. Bakın birleştirme yapmadan ilk buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın ilk buradaki yaptığımız sık iğnenin tepesindeki noktaya batıp tığda 2 ilmek var, ikisini birlikte çıkartmış oldum. Bu şekilde ilmek kaydırma yapmadan bir üst sıraya sık iğne yaparak yukarı çıktık. Şimdi ben burada alt kısma işaretleyici takmak istiyorum. Başlangıç noktam benim burası. Hemen bir yanındaki tekrar sık iğne
Bakın buradaki bizim yaptığımız sık iğnenin tepesindeki noktaya battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Buradaki bir sıra tepedeki boşluklara birer tane batıp bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir sıra buradaki yaptığımız sık iğnenin tepelerine batıp tekrar birer tane sık iğne yaparak bakın sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Sık iğnenin tepelerine birer tane battım ve toplamda burada ilmek sayım 91 tane sık iğnem var. Model kurulumu için yeterli bir sayı. Yapacağımız modelin sayısı tek sayıyla bitmeli. Yani 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 gibi tek sayı olması gerekiyor. Benim burada 91 tane ilmek sayım var ve model kurulumu için yeterli bir sayı. Size burada ilmek sayınızı sayın. Burada ilmek sayınız eksikse buradaki yaptığımız sık iğne sırasında çift batıp tamamlayabilirsiniz. Şimdi en son sıramı tamamladım. Bakın ilk yaptığım sıranın başındaki sık iğnem burada. İlk önce buraya birinci sık iğnemi normal bir şekilde bakın iyileştirmeden spiral bir şekilde döne döne öreceğiz modelimizi. O şekilde yapacağız. Şimdi ilk sıranın başındaki sık iğnenin içine battım ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi çıkartacağım. Burası benim sıranın başı. Tekrar devam ediyorum. Bir yanındaki yaptığım benim sık iğnem burası. Şimdi bu defa modeli yaparken tepeye batmıyorum. Hemen altındaki bakın şu şekilde başakların ikisini birlikte alttan bakın tığımı battım. Tam araya batıyorum. Tekrar burayı göstermek istiyorum. Bakın tepeye batmıyorum. Buradaki sık iğnenin hemen altındaki bakın iki tane bakın başak görünümlü bakın ilmek var. Tam tığ arasına batıyorum. Bakın bu şekilde arka tarafa doğru tığımı çıkartmıyorum. Tam araya batıyorum. Şimdiki buradaki ilmeği çıkarttım. Bakın ilmeği biraz uzatıyorum. Ve ikisini birlikte ördüm. Bakın bu şekilde uzun bir tane sık iğnem oldu. Şimdi bir yanındaki kaldığım yerden devam ediyorum. Bir yanındaki sık iğnenin ilk önce tepesine batıyorum. Normal buraya bir tane kısa sık iğne yaptım. Şimdi bir yanındaki sık iğnenin bakın tepesine batmıyorum. Hemen onun altındaki bakın iki tane bir ipi var. Bunun tam arasına batıyorum. Buradaki başak görünümlü ilmeğe battım. Burayı tam almam gerekiyor. Evet, şimdi bu şekilde buradan bir ilmek çıkarttım ve ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde uzun bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir yanındakine geçtim. Hemen tepesine batıp buraya bir tane kısa sık iğne. Şimdi hemen bir yanındaki sık iğnenin hemen altında duran bakın tam araya batıyorum. Bu şekilde başa battım. İlmek uzattım ve ikisini birlikte ördüm. Bir tane uzun sık iğne yaptım. Bir yanındaki kaldığım yerden devam ediyorum. Yanındaki tepeye battım. Buraya bir tane kısa sık iğne. Tekrar bir yanındaki sık iğnenin altındaki duran bakın başa bu şekilde tam araya battım. İlmek uzattım ve ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde bir kısa sık iğne, bir alt tarafa başa batıp bu şekilde de bir tane uzun sık iğne şekilde ilerleyeceğiz. Sıralamamız hep bu şekilde olacak. Her deliğe bu şekilde bir kısa bir uzun şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son noktaya da normal
tepeye batıp kısa sık iğne ile tamamladım. Sıranın başında da biz kısa sık iğne ile başlamıştık. Aynı şekilde sıranın sonunda da kısa sık iğne ile bitirmiş oldum. Şimdi ikinci model sırasını oluşturacağım. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Başlangıç noktam. İlk biz kısa sık iğne ile başladığımız için sıramıza, şimdi onun tam tersini yapacağız. Yani uzun sık iğne ile başlayacağım. Şimdi hemen ilk yaptığım sık iğnenin alt tarafına bu şekilde başa battım. İlmek çıkarttım. İlmeği uzatıyorum ve ikisini birlikte ördüm. Bakın hiç birleştirme yapmadan modelimizi spiral şekilde döne döne öreceğiz. Şimdi bakın ikinci sıra model kısmına, sıranın başını biz uzun sık iğne ile başlamış olduk. Bir önceki sırada kısa sık iğne ile başlamıştık. İkinci sırada kısa sık iğnenin altına batıp uzun sık iğne ile başlamış olduk. Şimdi bir önceki sırada yaptığımızın tam tersini uyguluyoruz. Şimdi hemen yanındaki bakın uzun bir tane sık iğnem var. Bunun tepesine battım ve kısa sık iğnemi yaptım. Bakıyorum bir yanındaki sıraya bakıyorum. Kısa sık iğne yapmışım. Hemen onun alt tarafına başa bu şekilde batıp ilmeği uzattım ve ikisini birlikte örüp uzun sık iğnemi yaptım. Bakın bir yanındaki bir önce sırada yaptığım benim uzun sık iğnenin tepesine tekrar bir tane kısa sık iğne. Bakıyorum bir önceki sırada burada normal sık iğnemi yapmışım. Hemen altından başa bu şekilde batıp ilmek çıkarttım ve tekrar uzun sık iğne. Aynı şekilde bir önceki sırada yaptığımız uzun sık iğne yaptıysak onun tepesine kısa yapıyoruz. Kısa sık iğne yaptıysak onun alt tarafına başaklara batıp ilmek uzatıp bir tane de bu şekilde uzun sık iğne yapıyoruz. Sıralamamız hep bu şekilde olacak. Bir önceki sırada ne yaptıysak onun tam tersini yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi yapalım. Tekrar sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın ikinci sıranın sonunda bakın son bir tane burada ilmek kaldı. En son sıranın sonunda bir tane burada kısa sık iğne var. Bunun altına da batıp sıramın sonunu tekrar burada uzun sık iğne ile bitirmiş oldum. Bakın biz ikinci sıranın başında uzun sık iğne ile başlamıştık. Sıranın sonunda da yine uzun sık iğne ile bitirdik. Yani modelin başında ve modelin sonunda aynı kısa sık iğne ile başlıyorsak başlangıç ve bitiş aynı şekilde kısa sık iğne olmalı. Uzun sık iğne ile sıranın başında başlıyorsak aynı sıranın sonunda uzun sık iğne ile bitirmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıraya geçiyorum. Bakın en son uzun sık iğne yaptım. Şimdi üçüncü sıra için bakın işaretleyici taktığım benim sıranın başındaki uzun sık iğnem var. Tekrar buraya uzun sık iğne olduğu için tepesine batıp kısa sık iğne ile sırama başlıyorum. İsterseniz burada tekrar karıştırırım derseniz buraya işaretleyici takabilirsiniz ya da aynı hizasında alt tarafa taktığımız işaretleyici çıkartmadan daha sonra bunun hizasında başlangıç noktamızın hizasında çantamızı tamamlayacağız. Ben burada alt tarafta bıraktım işaretleyicimi. Şimdi sıranın başında biz 3. sırada kısa sık iğne ile başladım. Şimdi bir yanındaki bakıyorum bir önceki sırada kısa sık iğne yapmışım ve buraya alt tarafa batıp bu noktaya uzun sık iğne yaptım. Biz bir önceki sırada ne yaptıysak onun tam tersini uyguluyoruz. Bakıyorum uzun sık iğne var. Onun tepesine bir tane kısa, bir yanındakine alt tarafa batıp ve buraya da bir tane uzun sık iğne. Bakıyorum burada uzun sık iğnem var. Tepesine battım. Bir tane kısa sık iğne. Hemen yanında bakıyorum kısa sık iğnem var. Altına, alt tarafına batacağım ve buraya da uzun sık iğne yaptım. Bu şekilde
modelimiz bir kısa sık iğne, bir tane de uzun sık iğne şekilde ilerleyecek. Bakın sıralamamız hep bu şekilde olacak. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ve sıranın sonuna gelelim. Tekrar bir üst sıraya çıkışı sizlerle paylaşacağım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi üçüncü sıranın sonundayım. Biz sıranın başında kısa sık iğne ile başlamıştık. Sıranın sonunda yine kısa sık iğne ile bitirdim. Şimdi bir üst sıra için hiç birleştirme yapmadan sıranın başındaki bizim yaptığımız kısa sık iğnenin hemen alt tarafına batıp dördüncü sırama bakın uzun sık iğne ile başladım. Bakıyorum bir önceki sırada yaptığım uzun sık iğnenin tepesine bir tane kısa sık iğne, kısa sık iğnenin hemen alt tarafına batıp uzun sık iğnemi yaptım. Sıralamamız hep bu şekilde olacak. Uzun sık iğnelerin üzerine kısa sık iğne, kısaların altına batıp uzun sık iğne şekilde ilerleyeceğiz. Hep sıralamamız bu şekilde olacak. Bir önceki sırada yaptığımız tam tersi şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Spiral şekilde döne döne buradaki gibi bir kısa bir uzun şekilde modelimize devam ettirelim ve istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Çantamın duvar kısmını tamamladım. Şimdi burada sizlere ölçü vermek istiyorum. Şöyle yan kısımdan ölçtüğüm zaman bakın tam 21 santim çantamın yüksekliğini ördüm. İstediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Şimdi ben tam başlangıç noktamın hizasında çantamı burada model kısmını tamamladım. 21 santim ördüm. Şimdi devam ediyorum. Bir sırada çantanın alt kısmına sık iğne gideceğim. Hiç birleştirme yapmadan bakın hemen şuradan başlayalım. Yanından itibaren kaldığım yerden sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi bir sonraki nokta bu şekilde çantanın alt kısmına bir sıra bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Tekrar sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın tam işaretleyicinin olduğu hizada bitirmiş oldum. Ben burada ipimi koparttım. Bu noktada ipimi çıkarttım. Şimdi bakın en sonki yaptığım buradaki bir tanesini boşluğa atlıyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin içine battım. Kısa ipimi çantanın iç tarafına aldım. Şimdi son yaptığım tekrar sık iğnenin üstteki duran tek kanadına bu şekilde battım. Tekrar iç tarafa aldım. Bakın bu şekilde birleştirmesini yapmış oldum. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç tarafında biraz yürütüp gizleyeceğim. Biraz aralardan yürütüp gizleyelim. Fazlasını ipimizin kopartalım. Bu şekilde bu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi çantanın fermuarını dikeceğim. Daha sonra da kulpunu dikeceğiz. Fermuar dikmek için ilk önce çantamızı ortalamamız gerekiyor. Tam yanlardan tam ortalı bir şekilde kenarlardan ortalıyoruz. Ben iki tarafa işaretleyici taktım. Şimdi fermuarı bu noktada alıyorum. Tam işaretleyici taktığım yerden iki tarafı da buraya göre ayarlıyorum. Bakın şimdi fermuarı bu şekilde içerisine yerleştirdim.
Şimdi bunu kolay bir şekilde, bakın burada delikleri var. Kenar kısmından dikişimizi yapacağız. Burada geniş uçlu bir yün iğnesi kullanıyorum. Bu şekilde tam ayarladım. Şimdi ipimi alıp buradan dikme işlemini yapacağım. Burada ipimi iğneye taktım. Kenardan birazcık ipimi yürütüp iç taraftan yürüteceğim. İpim belli olmaması için. Burada fermuar kaymaması için aparatlar takacağım. İpimi çantanın dış tarafına çıkardım. Şimdi hemen bakın burada fermuarın ilk köşedeki delikten batacağım. Şimdi bir yanındaki deliğe battım. Tekrar dış tarafa çıkardım. Şimdi aynı noktaya bir kere daha batacağım. Şimdi bir yanındaki, bakın buradaki delikten çıktım. Tekrar bir yanındaki, bakın aynı yerden çıkıyorum tekrar. Bir sonraki delik. Bakın sıramı takip ediyorum. Hemen sık iğnenin hemen altındaki noktadan. Buradan tekrar iğnemi çıktım. Tekrar bir sonraki noktaya battım. Bir önceki battığım yere, bakın burayı kapatmak için tekrar bu noktaya batıyorum. Bu şekilde köşeye kadar dikelim. Kenar noktasına kadar geldim. Şimdi bu ipimizi karşı tarafa almam gerekiyor. İpimi kopartmadan devam edeceğim. O yüzden hemen bakın en son battığım yerin bir yanındaki tekrar
buradaki deliğe batacağım. Ve bunu çantanın iç tarafına alacağım ipimi. Çantanın iç tarafına aldım. Şimdi bu ipi aralardan yürütüp karşı tarafa kadar getireceğim. Karşıya kadar yürüttüm. Şimdi aynı işlemi burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağım. İlk önce ayarlamasını yapıyorum. Fermuarı burada kapatmak istiyorum. Tam bu noktayı düzelttim. Tam bu köşeden ipimi çıkarttım. Burada aparatımı çıkartıyorum. İlk önce bu ipimi çantanın dış tarafına alacağım. Tam fermuarımı düzeltiyorum burada. Şimdi hemen yanındaki tam köşedeki boşluktan buradan iğnemi çıkarttım. Daha sonra bir yanındaki noktaya battım. Burası sağlam olması için aynı noktaya bir kere daha batmak istiyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımızın işlemi bu tarafa da uygulayalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Daha sonra bitirdikten sonra en son bu delikte bitireceğiz. Ve çantanın iç tarafında ipimizi yürütüp fazlasını kopartalım. Bu şekilde fermuar dikilişini paylaşmış oldum. Çantamı ben tamamladım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Fermuarı diktim. Harika bir çanta oldu. Bakın bu şekilde. İçine ben astar yapmadım. Bakın astar yapmaya gerek yok. İsterseniz astar da yapabilirsiniz. Ben yapmayı düşünmüyorum. Bu şekilde çok güzel bir çanta oldu gerçekten. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini de vereceğim. Çantanın ağız kısmından en geniş yerinden bakın şöyle ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın burası eni 32 santim ve yükseklik bakın şöyle tam kenar noktasından ölçtüğüm zaman bakın burası tam 21,5 santim de yükseklik var. Toplamda ben 3. ipten 2 tane tam kullandım. 3. ipten de çok az kullandım. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde çantamız. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.